Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere ve Brent petrole bakacağız. Gümüşle başlayacağım. Gümüşte bakın şu yükseliş sürecini takip ettik. 34.86'lardan gelen düşüşün minimum tepki sınırını şu an direnç olarak çalıştırıyoruz. 30.96, 30.97 üstünde kapanışlar almadığımız sürece bu minimum zayıf bir tepki sürecini gösterecek. 30.97, 30.96 üstünde kalıcı olduğu takdirde de 32.40 31.86 direnç bölgesini takip ediyor olacağız. Bu da maksimum tepki sınırımızdır. Dolayısıyla burada 32.40 üstüne atmadığımız sürece 34.86'lardan başlayan düşüşün tepkisini verdiğimiz bir süreç yaşanır. 32.40 üstünde tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleriz. 33.46'larda bir ara direncimiz olsa da ana beklentimiz tekrar 34.86'lar olacaktır. Burada da gene her zaman söylediğim gibi bir çift tepe riskimiz var. Bu günlük grafiklerde belirlediğimiz dirençlere ulaştığımızda düşük zaman dilimlerine inip bu bölgede talebin arza, arzın talebe dönüştüğü süreçleri takip etmemiz gerekir. Bu noktada gümüşün düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de bakın şu yatay bandı takip ediyoruz. Aynı zamanda burada bir düşüş trendimiz vardı. Bunun bir likitte tuzağı olabilir bu bölge demiştik. Sonrasında bu bölgeden gelen satışlarla bunu bize gösterdi. Fakat şu yatay band fiyatlamasını yaparak tekrar yükselişe geçerek burada bir testere hareketine dönüştü bu. Dolayısıyla gene yukarıda 30.96'nın kırılma ihtimali gündeme gelmiş oldu. Burada aslında konuyu özetleyecek olursak şu yatay bandın kırılımına göre yön netleşecektir. Yukarıda 30.96 geçilmediği sürece yükselişten, aşağıda ise 30 dolar kırılmadığı sürece düşüşten bahsedemeyiz. Ancak 30 dolar konusunda şöyle bir uyarıda bulunmak isterim. Olası bir düşüşteki şu an alıcıların gayet güçlü olduğunu görüyoruz ve 30.96'nın kırılma ihtimali daha güçlü. Fakat bu bölgeden tekrar satışlarla karşılaşır ve 30 dolarlara geri çekilirsek şuna dikkat etmemiz gerekir. 30 dolar bir psikolojik destektir. Bunun altına sarkmalar yaşanıp 30 dolar desteği kırıldı algısı yaratıp sonrasında tekrar alımlarla bir yükseliş sürecini tetikleyebilirler. O nedenle 30 dolar yerine 29.90'ları takip edersek çok daha sağlıklı olacak. Fakat şu an gayet pozitif bir görünüm var. 30.96, 30.97 direncinin kırılma ihtimali güçlü görünüyor şu an için. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak ons altında da şu alanı takip ediyorduk. Yukarıda 2720'lerin geçilmesi önemli olacak dedik. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte zaten ana hedefimiz 2790'lara doğru yükselişin devamı olacaktı. Fakat bakın burada daha farklı bir analiz size göstermek istiyorum. Uzun zamandır takip ettiğim bir grafik. Bu eski takipçiler hatırlayacaktır. 5 dalgalık bir yükseliş süreci takip ettik ve şu an 5. dalganın içindeyiz. Bu Elliott dalga sayımında 5. dalgalar çok belirsiz dalgalardır. Dağıtım dalgası olarak bilinir. Yani ne demek istiyorum? 1. ve 3. dalgalarda alım yapanlar bu 5. dalga hareketinde satışa geçerler. Yine eski analizimi hatırlayanlar olacaktır içinizde. Mart aylarında şu direncin kırılmasıyla birlikte 3000 dolar, 3500 dolarların konuşulduğu dönemde çok fazla sorular geliyordu. Gelir mi bu hedeflere ulaşır mı diye. Burada belirlediğimiz iki tane hedef vardı. Birincisi şu yatay bandın hedefi 2500 dolar. İkincisi ise şu birinci ve ikinci dalganın uzatmasına baktığımızda 2700 doları bize göstermişti. 2790'lara kadar yükselip sonrasında bir dördüncü dalga düzeltmesine girdik. Şimdi dolayısıyla altına bu analiz yöntemiyle de baktığımızda aslında önemli seviyelere ulaşmış durumdayız. Dolayısıyla bu bölgelerden gelecek talebin arza döndüğü süreçler çok önemli olacak. Bunu da gene düşük zaman dilimlerinden kontrol edeceğiz. Ancak günlük grafiklerden de şunu söyleyebiliyoruz. 2710 altına gelmediği sürece şu yaşanan son yükselişin düzeltmesini dahi yapamadığımız bir süreç takip ederiz ve 2790'ların kırılma ihtimali gündemde olur. Dolayısıyla orta uzun vade düşünenler, düşük maliyetli yatırımcılar burada 2700'lerin altına inildiğinde risk azaltmaları sağlıklı olacaktır. Aksi takdirde zaten yükselişin devamını bekleyeceğiz. Şimdi buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın bir önceki tepe bölgesine ulaşmış durumdayız. Burada 2790 üstü hareketler oldukça önemli olacak. Ancak bu tarz bir kırılım aldığımızda lütfen yeni alım yapacak olanlar kırılım öncesinde oluşan son dibin altına mutlaka stoplarını koymalılar. Burada şu tarz
tarz bir riski taşıyor oluruz. Bir önceki tepe geçildi, yeni rekorlar kırıyoruz algısıyla bireysel yatırımcıları alıma çekip kurumsalların satış yaptıkları bir süreç yaşanabilir. Yani likitte tuzağı dediğimiz olay gerçekleşebilir. O nedenle mutlaka direnç kırılımı öncesinde oluşan dibin altına stop koyarak burada işlem yapmamız gerektiğini unutmayalım. Düşük zaman dilimlerinden de takip etmemiz gereken iki dalga hareketi var. Bunlardan birincisi 2530'lardan başlayıp yukarıda 2720'lerde sonlanan yükseliş, sonrasında 2580'lere kadar satışlarla karşılaşıyor ve 2580'lerden başlayan bir yükseliş dalgası gene takip ediyoruz. Dolayısıyla burada iki bölgenin düzeltmesini takip edeceğiz. Birincisi 2536'dan başlayan büyük yükselişin, bir diğeri ise 2580'lerden başlayan şu son dalga hareketinin düzeltmeleri önemli olacak. Burada da ilk olarak şu son yükselişin düzeltmesine baktığımızda 2733-2724 bölgesi oldukça önemli bir destek bölgesidir. Bu bölge kırıldığı takdirde düzeltme başlar ve burada da maksimum düzeltme sınırı olarak karşımıza 2657-2652 bölgesi çıkmakta. Bu destek bölgesi korunduğu sürece altında olası satışlar bir düzeltme sürecini gösterir ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Ancak bu desteğin korunacağının garantisi olmadığı için 2724 altındaki hareketlerde artık risk azaltmaya başlamak çok önemli olacaktır ons altın için. Buradan platinin günlük grafiklerine geçtiğimizde 895'lerden başlayan bir yükseliş, sonrasında gelen satışlar tam da bakın maksimum düzeltme sınırından tekrar bir yükselişe geçmiş durumda. Bu yükseliş sürecini aslında şu an düşük zaman dilimlerinden takip ediyor olacağız. Fakat burada aşağıda 925-920 destek bölgesi korunduğu sürece şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Yukarıda 990'ların üstünde bir hareket görüyorsak da aslında burada oldukça güçlü bir üçüncü dalga hareketinin başlamış olabileceğini düşünürüz ve aynı zamanda bakın şu düşüş sürecinin maksimum tepki sınırı da geçildiği için tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyler ve minimum 1053'lere doğru yükselişin devamını bekleriz. O nedenle önümüzdeki süreçte bu alımlar yukarıda 990'lara ulaşacak olursa bu bölgeyi gene düşük zaman dilimlerinde analiz güncelleyerek takip ediyor olacağız. Platinin düşük zaman dilimlerine döndüğümüzde bakın şu yükselişin düzeltmesinden bahsetmiştik ve sonrasında gelen bir yükseliş. Şimdi bu yükseliş bir tepki olarak kalacak mı, yoksa bu düzeltme sonrasında gelen, bu bölgeden gelen alıcılar bir önceki tepeyi kıracak kadar ve bir yükseliş trendini bize gösterecek kadar güçlü oluyor mu, bunu takip etmemiz gerekecek. Bunun için de bakın şu son düşüşün tepki sınırlarını kontrol ediyorduk. Burada da 964-960 önemli olacaktı. Bu bölgeyi evet geçtik. Artık bizim ana beklentimiz yukarıda 987'lere doğru minimum yükselişin devamı olacaktır. Hatta burada yükselen diplerden dolayı bu tepenin kırılma ihtimali de daha güçlenmiş durumda. Ancak bu tarz bir kırılımda bu beklentiyi satın alıyorsanız mutlaka aşağıda 940'ların altına, 945-940 desteğinin altına stop koymamız gerekir. Bu hem 964-960 direnci kırılmadan önce oluşan son dip bölgesidir. Aynı zamanda da bakın şu son yükselişin maksimum düzeltme sınırıdır. Dolayısıyla bu bölge kırılıyorsa 945-940 bölgesi kırılıyorsa burada görünüm bozulur ve bu sefer de 925-930 bölgesinin kırılma ihtimali gündeme gelecektir. Ve bu bahsettiğimiz güçlü 3. dalga yükselişi ne yazık ki iptal olacak. Ancak şu an içinde bakın bir ara direnç bölgesine ulaştık. 975-972. Yüksek maliyetli yakın stoplu arkadaşlar da burada 960'ı takip edebilirler. Eğer bu ara direnç bölgesi çalışıp 966 hareketler alıyorsak şu son yükselişinde düzeltmesini başlattı dediğimiz bir süreç yaşanır. O nedenle bugün için aşağıda 964-960, yukarıda ise 975-972 destek direnç bölgeleri oldukça önemli olacak. Buradan Palladium'a geçecek olursak, Palladium'da da ne demiştik? Günlük grafiklerde bir yatay bant hareketi, çift dip oluştu, direnç kırıldı, yükseklik kadar bir yükseliş gelir dedik, o hareketi de aldık. Şu an içinde şu son düşüşün minimum tepki sınırına ulaşmış durumdayız. Bugün oldukça önemli olacak. Direnç olarak takip ettiğimiz 1016-1001, bakın şu
son satışların geldiği direnç bölgesi geçilecek mi? 1016 üstünde kapanışlar alacak mıyız? Bu çok önemli olacak. Bu direncin kırılması tepkinin güçlendiği bir süreci göstereceği gibi şu yaşadığımız son arzdan daha güçlü bir talebin geldiğini de gösterecek. Dolayısıyla maksimum tepki sınırı olan yukarıda 1111-1094'lere doğru yükselişin devamını bekleriz. Bu gene bir tepki sınırı olacaktır. 1111'lerin geçilmesiyle birlikte artık tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleyeceğiz. Her ne kadar 1163 bir ara direnç olarak karşımıza çıksa da ana beklentimiz 1250'lere doğru yükselişin devamı olacak. Fakat aynı zamanda burada şöyle bir görünüm de var. Bakın yükselen dipler yükselen tepeleri getirecektir. Dolayısıyla 1250'nin kırılma ihtimali artık güçlenmiş olacak ve bu da daha büyük resimden baktığımızda şurada yaşadığımız yatay banttan kurtulduğumuz bir süreci gösterir. Bunun sonucu olarak da burada 450 dolarlık bir yükseliş süreci, 400 dolar diyelim ona makul bir hedef olarak, 400 dolarlık bir yükseliş süreci de gelebilir. Bu da 1650'lere doğru hareketin devamı anlamına gelecek. Ancak tabi burada bu tarz bir analiz yapıp işleme girip tembellik etmeyeceğiz. Karşımıza çıkan dirençleri anlık kontrol etmemiz gerekebilir. Dolayısıyla bugün içinde 1016 üstünde kalıcı oluyor muyuz? Bunu takip edeceğiz. Sonrasında da 1111'ler takibimizde olacak. Bu süreci daha sağlıklı yönetebilmemiz için de düşük zaman dilimlerine döneceğiz. Bakın burada yaşadığımız son yükselişin minimum düzeltmesini yaptık ve tekrar yükselişe geçtiğimiz bir süreç yaşandı. Burada da gene iki hareketi takip etmemiz gerekir. Bir tanesi 890'lardan başlayan yükseliş, bir diğeri ise şu düzeltme sonrasında gelen yükselişi kontrol edeceğiz. Burada da vadelerinize göre bu dalga boylarını kullanmanız gerekir. Vadeniz ve maliyetinize göre. Burada en yakın stop olarak kullanabileceğimiz destek bölgesi 1010-1004'tür. Bu bölge kırıldığı takdirde bir düzeltme sürecine girdiğimizi düşünürüz ve maksimum aşağıda 969-966 bölgesine kadar satışlar gelebilir. Bu bir düzeltme olarak kalacaktır ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. 966 altındaki kapanışlar düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini ve minimum 933 maksimum tekrar 890'lara doğru satışların derinleşme riskini gündeme getirir. Bu yüksek maliyetliler ve kısa hedefleri olan yatırımcıların kullanacağı bir bölgedir. Maliyeti daha düşük olanlar aşağıda 995'leri takip edebilir düzeltme süreci için. 995 kırıldığı takdirde bir düzeltme süreci ve bir önceki dip bölgesine kadar da bu düzeltme olarak kalacaktır. Ancak bu tarz bir geri çekilme gelecek olursa da şu son talep kadar arz geldiği için yatay banttan bahsettiğimiz bir süreç yaşanır. Ancak şu an için şu son ufak dalganın düzeltmesine dahi gitmediğimiz alıcıların gayet güçlü olduğu bir süreç yaşıyoruz. Bir önceki satışların geldiği tepede geçilmiş durumda. Hatta burada bölgemizi de bir net olarak belirleyelim şurada. 1016-1010 direnci kırılmış durumda. Alıcıların gayet güçlü olduğu bir süreç takip ediyoruz. Ancak verdiğim seviyelere stoplarımızı mutlaka yerleştirelim. Beklenmedik bir durumda sermayemizi korumamız burada önemli olacak. Buradan Brent petrole geçtiğimizde bakın şu yükseliş sürecini takip ettik. Burada bir çanak oluşabilir. Bunu bir fincan kulba çevirebilir dedik. Bunun içinde önemli gördüğümüz destek bölgesi 76-14, 75-10 bölgesi. Bu bölgeye kadar olan düşüşler şu son yükselişin maksimum düzeltmesini yaptığı ve aynı zamanda şu çanağa da bir kulp taktığı ve fincan kulp formasyonuna dönüştüğü bir süreci gösterir. Ancak bu destek bölgesi kırılacak olursa gene şu yatay bant fiyatlamasına geri döndüğümüzü düşüneceğiz. Dolayısıyla yüksek zaman dilimlerinde 76 ve 75-10 bölgesini yakından takip etmemiz gerekiyor. Buradan Brent petrolün düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde şurada bir formasyonumuz vardı. Bu formasyon hedefine ulaştık ve buradan bir düzeltme sürecine gene girdiğimizi görüyoruz. Bakın bu formasyonun şu likitte tuzağı olarak gördüğümüz bölgesi kırıldığında oluşan tepesi şu an için destek olarak çalışıyor. Bu bölgenin altına inmesinde de herhangi bir sakınca yok. Burada düşüşler aşağıda 75-80-75-50'lere kadar devam edebilir ve bu bir düzeltme süreci olarak karşımıza çıkar. 75-50 korunduğu sürece hem geçmişte oluşan şu formasyonun direnç bölgesini tekrar destek olarak çalıştırdı deriz. Hem de yaşanan şu son yükselişin maksimum düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz
ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Kısacası 75.50 korunduğu sürece Brent petrolde herhangi bir sorun yok. Yükselişin devamı beklenebilir. Ancak 75.50 altında da sıkıntılı bir sürece gireceğimizi unutmayalım. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.